Açlıktan ölüyorduk. Yiyecek bulma ümidimiz kalmamıştı. Cesetleri yememek için her yeri didik didik aradık. Bavulların derilerini koparıp yedik. Koltukları saman bulma ümidiyle parçaladık. Bunların bize vereceği kimyasal zarar umrumuzda değildi. Yeter ki arkadaşlarımızı yemek zorunda kalmayalım. Ancak birkaç gün sonra başka çaremiz kalmamıştı. Ya kıyafetlerimizi yiyecek ya da açlıktan ölecektik. Yaşamak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Hiç yapmayacağınız şeyleri yapar mısınız? İnsan eti yer misiniz mesela? Bir de bu arkadaşlarınızın eti ise belki şu anki mantığınızla kesinlikle olmaz. Ölürüm daha iyi diyebilirsiniz. Ancak günlerce bir şey yemediğinizde aklınız ve mantığınız doğru kararlar veremeyebiliyor. Ant Dağları uçak kazasıysa işte böyle bir hikayeydi. Uruguay'ın Montevideo şehrindeki bir kolejin Old Christians isimli rugby takımı, Şili'nin Santiago şehrinde İngiliz rugby takımı olan Old Boys kulübe karşı bir maç oynayacaktı. Kulüp başkanı Daniel Yuan, Şili'ye yapacakları yolculuk için Fairchild F-27 tipi uçak kiraladı. Uçakta fazladan boş koltuklar olunca takım oyuncularından bazıları aile üyelerini de maça götürmek istemişti ve 40 yolcudan oluşan toplam 45 kişi 12 Ekim 1972 tarihinde Uruguay'ın Carrado Havalimanı'ndan uçuşa kalktı. Uçağın pilotu Julio Cesar Fredes, Ant Dağları üzerinden daha öncesinde 29 kez uçuş yapmış tecrübeli bir pilottu. Yardımcı pilot koltuğunda ise Fredes'ten eğitim alan Yarbay Hector Lagurara vardı. Yolculuğun sona ermesine yaklaşık 200 kilometre kalmasına rağmen Ant Dağları'ndaki yoğun fırtına uçak pilotunu Arjantin'in Mendoza şehrinde mola vermeye mecbur bıraktı. Çünkü Fredes'in kullandığı uçağın maksimum irtifası 8000 kilometreydi. Üstelik uçak tam kapasite uçuyordu. Havanın kötü olması ve Ant Dağları'nın bulutlardan görülmeyen yüksek zirveleri uçuşu riske sokabilirdi. Geceyi Mendoza Havalimanı'nda geçirip ertesi gün tekrar havalanıp Santiago'ya varmayı ummuşlardı. Fakat hava şartları ertesi gün daha da kötüye gitti. Uçağın pilotu Fredes bu sefer U şeklinde yeni bir rota belirlemek zorunda kaldı. Uçağı 200 kilometre güneye sürerek Ant Dağları'nı Planchon geçidinden geçip daha sonra tekrar kuzeye dönmeyi hedefledi. Fredes yolu bir hayli uzatmış olsa da güvenli şekilde Santiago'ya varabilecekleri tek yol bu görünüyordu. Çünkü Planchon geçidinde dağların yükseklikleri daha azdı. Ancak hava şartları tüm sıra dağlarda olduğu gibi burada da kötüydü. Bu yüzden pilotların çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü yoğun ve kalın sis bulutları dağların tepelerini görünmez hale getirmişti. Nitekim güneye doğru hareketlenen Fredes ve yardımcı pilot Lagurara, altlarında deniz gibi uzanan bulutlar nedeniyle görsel olarak konumlarını belirleyememiş ve hesaplamalarında yanlışlık yapmışlardı. Ancak maalesef bunun farkında değillerdi. Planchon geçidini geçtikten sonra kuzeye, Santiago'ya çok yaklaşmış olduklarını ve bulutların altında bir şehir göreceklerini sanıyorlardı. Hesaplamalarına göre öyle olması gerekiyordu. Fakat onlar hala Ant Dağları üzerinde yolculuk yapıyordu. Alçalmaya başlayan uçak bulutların altına indiğinde yapmış oldukları hatanın farkına vardılar. Ama artık çok geçti. Uçak alçalırken şiddetli türbülans uçağı aşağı yukarı savurmuştu. Yolcularsa o an tehlikenin farkında olmadan birbirlerine şaka yapıyorlardı. Ancak önlerine çıkan siyah bir dağ tepesi göründüğünde herkes gülmeyi kesmiş, korkuya kapılmıştı. Pilot Fredes, irtifa kazanmak için maksimum güç uygulayarak tepeyi aşmayı umdu. Uçak neredeyse dik pozisyona kadar gelmişti. Uçağın burnu tepeyi aşmayı başarsa da ne yazık ki ilk çarpışma burada gerçekleşti. Uçağın sağ kanadı ve kuyruk konisinin alt kısmı 4200 metre yüksekliğindeki dağın sırtına çarparak yolcu kabininin arka bölümündeki 2 sıra koltuğu, mutfak ve bagaj bölmesini kopararak uçağın arkasında koca bir boşluk bıraktı. Çarpışmadan sonra 200 metre daha irtifa kazanan uçak, 4400 metre yüksekliğinde bir başka tepeye tekrar çarparak sol kanadını da kaybetti. Kanatları olmadan ve arkadaki boşlukla havada süzülen uçak, yaklaşık 1 kilometre alçaldıktan sonra karların üzerinde sürüklenmeye başladı. Ancak bir kar yığınına çarparak durabildiğinde, yolcuların koltukları yerlerinden sökülerek ön tarafa fırladı.
Pilot Fredis hemen orada hayatını kaybederken yardımcı pilot ağır yaralanmıştı. Uçak geriye kalan gövdesiyle 3500 metre yüksekliğindeki bir buzula oturdu. O buzula ise sonraki yıllarda gözyaşı buzulu adı verilecekti. Kazada hayatta kalan insanları ise zorlu bir sınav bekliyordu. Öyle ki bazıları kazadan kurtulan insanların değil, ölen kişilerin şanslı olduğunu düşünmüştü. Kazada 45 yolcunun 13'ü kaza anında hayatını kaybetmişti ve 5 yolcu ağır yaralıydı. Bu yaralı kişilerden biri de yardımcı pilot Lagurara'ydı. Hatta yaraları ve belki de yaptıkları hata yüzünden yolcuların birinden silahını bulup kendisini vurmasını istemişti. Ancak yolcu bunu kabul etmedi. Lagurara ile birlikte diğer 4 kişi de ağır yaraları yüzünden o günün akşamında hayatını kaybetti. Ekibin doktoru Francisco Nicola da hayatını kaybedenler arasındaydı. Hayatta kalan 27 kişi olsa da bu kişilerin bazıları da kırık bacaklar, vücutlarına giren metal parçalarıyla mücadele ediyordu. 2 tıp öğrencisi Canessa ve Gustavo ellerinden geldikçe yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Yaşadıkları şoku atlattıktan sonra ekip, yardımın yakında geleceğini düşünerek mantıklı hareket etmeye başladı. İlk olarak uçağın gövdesine rujlarla sos yazmak istemişlerdi. Ancak bunun için yeterince ruj yoktu. Daha sonra eşyalarla karın üzerine haç işareti yaptılar. Kazadan 1-2 saat sonra Şili, Uruguay ve Arjantin arama çalışması başlattı. 11 uçak, Ant Dağları üzerinde kaybolan kazazedeleri aramaya koyuldu. Hatta bazı uçaklar yakınlarından bile geçmişti. Fakat ne yazık ki hiçbiri onları görememişti. Bembeyaz karlar üzerindeki beyaz renkli uçak ve yoğun sis bulutları yolcuların bulunmasını zorlaştırmıştı. Kazazedeler ilk gün geçtikten sonra kendilerinin kolayca bulunamayacağını anladı ve hayatta kalmak için kendilerince önlem almaya başladılar. Uçağın gövdesini kabaca bir sığınağa çevirdiler. Gövdenin açık kısmını ise enkaz ve karlarla doldurarak içeriye soğuğun girmesini bir nebze engellediler. Koltuk kılıflarının yünlerini çıkararak kendilerine kar ayakkabıları yapmayı denediler. Zira geceleri havanın soğukluğu -30 derecelere kadar düşüyordu. Kaldı ki yolcuların çoğu deniz kenarında büyümüş ve bazıları hayatlarında kar bile görmemişti. Bu yüzden soğuk onlar için en zor şartlardan biriydi. Diğeri ise yiyecekti. Kısıtlı yiyecekleri idareli şekilde tüketmeye gayret ettiler. Nasılsa en geç birkaç gün içinde bulunacaklarını düşünüyorlardı. Ancak günler geçmesine rağmen yardıma kimse gelmemişti. Artık yolcuların yiyeceklerle birlikte umutları da tükenmeye başlamıştı. Uçakta buldukları bir radyodan arama çalışmalarını günlerdir takip ediyorlardı. Roy Harley radyodan arama çalışmalarının durduğunu öğrendiğinde uçağın gövdesinden çıkarak arkadaşlarına "İyi haberler var, arama çalışmaları durdurulmuş" demişti. Bunu duyduklarında kimi hıçkırarak ağlamaya, kimi dua etmeye başlamıştı. Bazıları da öfkeyle "Bunun neresi iyi haber?" demişti. Roy ise arkadaşlarına cesaret ve umut verecek şu sözleri söyledi: "Bu cehennemden kendi başımıza çıkacağız." Kalan yiyecekler o kadar azdı ki bazı günleri hiçbir şey yemeden geçiriyorlardı. Nanda Parrado sonraki yıllarda o günleri şu sözlerle anlatmıştı. Uçağın içinde çikolata kaplı bir fıstık bulmuştum. Çikolatasını yavaşça emdim ve birkaç saatte bir küçük ısırıklar alarak fıstığı bir güne bölerek yavaş yavaş yedim. Yolcular sonraki günlerde yiyeceklerinin tümünü tüketmişti ve etrafta taş ve kardan başka hiçbir şey yoktu. Ne yabani bir hayvan ne de bitki. Dünyanın en uzun sıra dağları olan Ant Dağları'nın soğuk bir köşesinde en yakın yerleşim biriminin ne tarafta olduğunu bilmeden hayatta kalma içgüdüsüyle mücadele ediyorlardı. Birkaç gün sonra ise beklemedikleri korkunç bir kaza daha yaşadılar. Gece yarısı uykuya daldıklarında üzerlerine düşen bir çığ her şeyi daha da zorlaştırdı. Uçağın gövdesi karla dolmuş ve bazıları havasız kalarak hayatını kaybetmişti. Kokpitten yukarı doğru karı temizleyerek çıkmak isteseler dahi dışarıdaki kar fırtınası bunu engellemişti. O korkunç gecede 8 kişi daha hayatını kaybetmiş ve geriye 19 kişi kalmıştı. Aile üyelerinden
ve en yakın arkadaşlarından bazılarını kaybetmeleri, geriye kalanların cesaretlerini ve umutlarını yeniden kırmıştı. Üstelik artık yiyecek bir şey de kalmamıştı. Hayatta kalmak için ya ölen kişilerin cesetlerini yiyecekler ya da açlıktan öleceklerdi. Yaklaşık 3 haftadır açlık ve birçok travma ile mücadele veren bu kişilerin akıl sağlığı bir de bu gerçekle yüzleştiklerinde daha da bozulmuştu. Nanda Parrado o korkunç kararı şu sözlerle anlatmıştı. Yüksek irtifada vücudun kalori ihtiyacı çok daha fazladır. O günlerde bildiğiniz açlıktan ölüyorduk. Her yeri aradık. Tekrar bir kırıntı ve lokma bulmak için uçağın tüm gövdesini taradık. Bavulların derilerini, koltukların döşemelerini yemeyi denedik. Bunların bize vereceği kimyasal zararı bile bile. Fakat etrafta alüminyum, plastik, kaya ve buzdan başka hiçbir şey yoktu. Tekrar hep o korkunç kararla karşı karşıya kaldık. Ya ölen arkadaşlarımızı yiyecek ya da orada ölecektik. Nanda Parrado'nun annesi ve kız kardeşi de o uçaktaydı ve ikisi de hayatlarını kaybedenler arasındaydı. Nanda, annesi ve kız kardeşinin yenilmesini istemedi ve onları kenara ayırdı. Artık korkunç gerçekle yüz yüze kalmışlardı. Ekibin bazı üyeleri ellerinde kırık camlarla çığda hayatını kaybeden cesetlerden parçalar almaya başladı. Etleri güneşte bir süre kuruttuktan sonra acı çekerek yemeye başladılar. Yolcuların hepsi Katolikti ve bazıları lanetlendiğini düşünmüştü. İncil'in bazı ayetlerinden çıkarımlar yaparak içlerini rahatlatmaya çalıştılar. Bazı kişiler yemeği reddetti. Fakat birkaç gün içinde güçlü dini inançları olanlar da hayatta kalmanın tek yolunun bu olduğunu anladı ve bu duruma gönülsüzce razı geldiler. Haftalarca bu şekilde hayatta kalmayı başarabilmişlerdi. İlk başlarda derileri ve kasları yeseler de et azaldığında kalpleri, akciğerleri ve hatta beyinleri bile yemişlerdi. Bu süre zarfında 3 kişi daha yaraları nedeniyle hayatını kaybetmiş, geriye 16 yolcu kalmıştı. Kalan cesetlerin etlerini yiyerek uzun bir süre hayatta kalmayı başarabilmişlerdi. Ancak aradan 2 ay geçmiş ve geniş çapta arama çalışmaları tekrar başlatılmamıştı. Artık yolcular bir yardımın geleceğinden, ülkelerse kaybolan yolculardan ümitlerini kesmişti. Günler boyunca bu yerden kendilerinin bir şeyler yaparak kurtulabileceklerini konuşuyorlardı. Fakat ellerinde ne pusula, ne harita, ne tırmanmak için ekipman, ne de günlerce yürüyebilmek için uygun ayakkabıları vardı. Nanda Parrado ve diğerleri başka bir yolun olmadığını biliyorlardı. Yolcuların eşyaları içinde iğne ve iplik bulunuyordu ve bazı malzemelerle uyku tulumu yapmaya çalışmışlardı. Nanda Parrado, Caressa ve Vizintin'le birlikte toplam 3 kişi yardım bulma ümidiyle yola çıktılar. Kalan 13 kişi ise umutlarını bu 3 kişiye bağlayarak yardım bulmaları için dualar ederek yolcu ettiler. Nanda Parrado'nun yola çıkarken kalan kişilere söylediği şu sözlerse kazanın en dramatik anlarından biriydi. Eğer diğer cesetler tükenirse kız kardeşimi ve annemi de yiyebilirsiniz. Nanda Parrado ve diğer 2 kişinin hedefi yüksek bir tepeye tırmanmak ve ne yöne gidecekleri hakkında daha net bir bilgiye sahip olmaktı. 3 günün sonunda zirveye vardıklarında ağızlarından çıkan ilk şey şu oldu: öldük. Zira ne tarafa baksalar kilometrelerce uzanan dağ tepelerinden başka bir şey görünmüyordu. Yolun çok uzun olduğunu anladıklarında yanlarındaki yiyecek yeterli olmayacağı için Vizintin uçağın gövdesine dönme kararı aldı. Nanda ve Caressa ise ne tarafa gideceklerini düşündüğünde batıda karla kaplı olmayan 2 tepe gördüler ve ardından batıya doğru yola çıktılar. Ancak sonraki günlerde doğuya gitmiş olsalardı yardımı daha kolay bulabileceklerini öğreneceklerdi. Yola çıktıklarının 9. gününde gördükleri tepeye ulaşmış, insanların yaşamına dair bir takım izler bile bulmuşlardı. O günün gecesinde ateş yakıp dinlenirken nehrin karşısında at üstünde bir adam gördüler. Sergio Kettle'ın isimli bu adama durumlarını anlatıp yardım getirmesini istemişlerdi. Kazadan haberi de olan Sergio, at sırtında batıya doğru 10 saat gittikten sonra en yakın karakola ulaşmayı başardı. Ve nihayet kazanın 70. gününde Nanda ve Caressa kurtulmayı başardı. Diğer yolcularsa helikopterle 71. ve 72. gün kurtarıldılar. Uçağın gövdesinde yardım bekleyen 14 kişi helikopterleri gördüğünde büyük bir coşkuyla birbirlerine sarılarak şükrettiler. 45 kişiden 16 yolcu
bu korkunç felaketten kurtulmayı başarmıştı. Kazazedeler kurtarıldıktan sonra olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 2 aydan fazla bir süre Ant Dağları'nda nasıl hayatta kalabildikleri ise en fazla merak edilen konulardan biriydi. Kurtulanlar ilk etapta yanlarında taşıdıkları peynir ve diğer yiyecekleri yediklerini, ardından bitki ve otlarla beslendiklerini söylemişti. Fakat yardım birlikleri cesetlerin fotoğraflarını çektiğinde, özellikle yarısı yenmiş bir insan bacağının çekilmiş 2 fotoğrafı gazetelerin ön sayfasına basılınca, hayatta kalanların yamyamlığa başvurdukları gözler önüne serilmişti. 14 cesede hiç dokunulmamışken, 15 cesetten geriye neredeyse sadece iskeletleri kalmıştı. Hayatta kalanlar uzun süre boyunca halktan tepki aldılar. Olay o kadar büyümüştü ki, o dönemin papası bile açıklama yapma gereği duydu. Ancak papa, o şartlar altında kalındığında bunun bir günah ve yanlışlık olmadığını açıkladığında halktan tepkiler de hızla azaldı. Cesetleri yenen kişilerin yakınları ise kazazedeleri anlamaya çalışarak kurtulanlara destek olmaya çalıştı. Sonraki günlerde uçağın gövdesinden yaklaşık 800 metre uzağa bir mezar kazıldı. Bir sunak ve haçla tüm cesetler buraya gömüldü. Uçağın gövdesi ve kalan parçalarsa maceraperestlerin uğrak noktası olmaması adına yakılarak imha edildi. Nitekim bu acı olay tarihin tozlu raflarına Uruguay 571 ve Ant Dağları uçak kazası olarak tarihe geçti. Kurtulan kişilerin bazıları yaşadıkları hakkında kitaplar yazarken, olay 1993 yılında Yaşamak için ismiyle Beyaz Perde'ye uyarlandı. Videoyu hazırlarken kullandığımız bazı sahnelerse bu filmden alınmıştır. Son olarak içeriğimizi olayın mağdurlarından Canessa'nın şu sözleriyle bitirelim. Ortak amacımız hayatta kalmaktı. Yüzlerce kilometrelik buz ve kayanın ortasında yalnızdık ve yiyecek hiçbir şey yoktu. Hepimiz cevabı biliyorduk ama bunu dile getiremiyorduk. Günlerce acı çektik. Elimizden geldiğince bu düşüncelerimizle savaştık. Tanrı'ya dua ettim. Arkadaşlarımın ruhlarını çalacağımızı düşündüm. Deliriyor muyduk yoksa vahşi hayvanlara mı dönüşmüştük bilmiyordum. Ya da tek mantıklı şey bu muydu? Hiç kimseden anlayış beklemiyoruz. Fakat başka çaremiz yoktu. Gerçekten yoktu. Kanalımıza destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgi güçtür.